üniversitedesiniz, üniversite bitiyor ya da bir oyun projeniz var. Bu oyun projenizi arkadaşlarınızla toplanıp gerçekleştiriyorsunuz. Bütçeniz yok. Yani belki AAA oyunlarla yarışamıyorsunuz, yarışamayacaksınız ama bu konu projenize inanıyorsunuz. İşte o zaman indie oyun oluyor ve hani siz bir sürece başlıyorsunuz, o oyunu geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu da zaten hani dijital oyunların Steam olsun, işte daha dijital oyun satan yerlerin olsun, bunların çıkmasıyla patlayan bir olay olduğu için işte 2000'li zamanlarda bir sürü indie oyunların çıkmasıyla insanlar da hani bu konuda böyle heyecanlanıp gaza gelmiş durumdaydı zaten. Öncelikle bir oyun geliştirmede sabırın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyunu çıkardığım zaman, çıkarana kadar zaten elinizde hiçbir şey yok, yapıyorsunuz ve bundan keyif almak çok önemli. Ben tamamen keyif aldığım için oyun yapmaya başladım. Oyun yaparken çıkardığın üründen keyif alıyorsun ve onu geliştirmek istiyorsun. İnsanların bu kısım zaten senin ilk keyif aldığın kısım. Daha sonra oyunu çıkardıktan sonra insanların onu oynaması, işte yorumlar yazması, beğenmeleri daha da keyfinizi arttırıyor zaten. Hele bir de yolda giderken yan tarafında oturanın senin oyununu oynadığını düşünmen veya görmen inanılmaz zevkli oluyor. Dünyada AAA denilen bir pazar var. Bu pazar işte Call of Duty gibi, Battlefield gibi ciddi firmaların, Electronic Arts firmalarının, işte aklıma şu an Blizzard geliyor. Bu tarz firmaların domine ettiği bir sektör. Bunun dışındaki bütçe anlamında bağımsız dersek daha doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü onlar bağımsız oyuncular dediğim, oyun yapımcıları dediğimiz zaman biraz daha dar bütçeyle, dar bir ekiple iyi işler çıkarmaya çalışan ekip diyebiliriz. Bana kalırsa bütçe olarak bağımsız olması bir firmayı bağımsız yapıyor. Bağımsız oyunları ben aslında hani retro oyunlarla özdeşleştirmeyi çok isterim. Çünkü hani geçtiğimiz dönemlerde o yapılan 80'li 90'lı yıllarda yapılan oyunlar aslında hepsi bağımsız oyunlardı. 2 kişilik, 3 kişilik, bilemediniz 5 kişilik ekiplerin bir araya gelerek oluşturduğu oyunlardı ve hani mümkün olduğunca aslında kendi keyif aldığı işi yapmaya çalışan insanların bir araya gelip ortaya çıkarttığı ürünlerdi. Keza 90'lı yılların başında bizim de Türkiye'de arkadaşlarımızdan yaptığımız şeylerimiz vardı. Bağımsız oyunlarımız vardı. Hatta piyasaya çıktı. Satıldı, satılmadı o ayrı konu. Aslında hani o günlerin yansımasının bugünlerdeki karşılığı bağımsız oyunlar. Eskiden oyunların karakterleri vardı. Eskiden oyunların ruhları vardı. Müzikleri vardı. Bu hatta Commodore Amiga zamanından baktığımızda bir kişilik ekip, 2, 3, 4 kişilik ekip, hatta bir elin 5 parmağına geçmeyecek ekip oyunun hem müziğini yapardı, hem hikayesini yazardı, hem de oyunu geliştirirlerdi. Bu da özgünlüğü çok etkiliyordu. Ben tabii bunu bir oyuncu olarak konuşuyorum. Firmada çalışan bir insan olarak değil. Ama günümüzde artık kapitalist düzen diyeceğiz. Artık oyunların bir deadline'ı var. 6 ayda bir, 7 ayda bir bu oyun 3-5 tane farklı stüdyonun, 1000-1500 kişinin bir araya gelip her sene o ürünün çıkması gibi. Düşünün, Assassin's Creed örneğini vereceğim. Yaklaşık 10 tane yan oyunlarıyla beraber oyunu var Assassin's Creed'in. Ama birçok insana sorarsanız 3'ten sonra, 2'den sonra oyunu bıraktı. Çünkü oyun her ne kadar farklı güzel konular işlese de bir şekilde özgünlüğünü kaybetti. İnsanların yavaş yavaş indie games'e odaklanmalarının en büyük nedeni bence özgünlük ve yaratıcı ruh. Oyuncular bağımsız oyunları iki sebeple tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bağımsız oyunların ekonomik olması. Çünkü oyuncular genel olarak genç hedef kitle ve genç hedef kitlede tabii harçlığıyla yaşayan insanlar. İkinci sebep de sektöre ve bağımsız oyun geliştiricilere destek olmak için pek çok insan bağımsız oyunları satın alıp oynuyor. Bunu yapmak isteyen insanların belli bir sürecini, atıyorum 6 ay, 5 ay, 1 yıl, belli bir sürecini tamamen bir kenara ayırıp bunu yatırım olarak değerlendirip fakat belirlenen programa tamamen uyarak bir ürün ortaya çıkartması benim için çok çok daha değerli olur. Çünkü hani yatırım bulamayacakları için ya da kendi ceplerinden çok ciddi bir meblağ harcayamayacakları için yapılması gereken en doğru şey ben bu olduğuna inanıyorum.
Indie oyun geliştirmek için illa böyle 25-30 işte 100 kişilik ekip olmanıza gerek yok. Hani tek başınıza bile işte yazılımınız, işte grafiker yeteneğiniz bunların hepsine sahipseniz zaten tek başınıza da geliştirebilirsiniz. Sadece oyunun çok büyük hale getirmek isterseniz ilerleyen taraflarda mutlaka bir ekibe ihtiyacınız olacak. Hani tek başına bir yere kadar gidebilir. Bunun zaten oyun sektöründe de mobil oyunlar dahil, normal oyunlar dahil bir sürü örneği de var. Bence bir oyunun geliştirilmesinde 5'ten daha fazla kişinin yer alması gerekiyor. Fakat indie dediğimiz zaman zaten belli bir bütçesi olan veya bütçesi hiç olmayan birkaç kişinin toplanıp çıkardığı oyunlar olarak geçiyor. Diğer kuruluşlardan farklı olarak diğer yapımlarda her şey bir plan üzerinde ilerler. Reklamı için ayrı profesyonel ekipler çalışıyor. İşte grafikler için apayrı, her şey planlı şekilde ilerliyor. Fakat indie'de ben mesela kendim oyunun sesinden grafiğine yeri geldiğinde grafiğini de yazılımından planlamasına tamamını kendi üzerime alıyorum. Bu 5 kişilik ekiplerde de 2-3 kişi farklı görevlerde bulunarak bunların üzerine giderek işte bir oyun çıkarmaya çalışıyorlar. Yani indie dediğimiz aslında bu oluyor. Yani bir kişinin birden fazla görev olarak bir oyunun çıkmasına emek vermesi benim için. Yapılacak oyunun türüne bağlı. Yani ne yapmak istediğine bağlı. Mobil oyunlar için belki tek kişi bile yeterli olabilir. Ama bilgisayar oyunları için, iyi iş yapmayı planlayan bilgisayar oyunları için temel olarak en azından 6 kişilik bir ekip gerekli. Bunlar hangileri? Modellemeci lazım bir tane en azından. İyi bir 3D modellemeci, bir programcı. Bu işin reklam tarafını yürütecek birisi. Level'ı dizayn edecek birisi. Tekstür tasarımlarını yapacak birisi. Yani işin teknik kısmında ve insan ilişkileri kısmında çalışacak en azından 5-6 kişi bulundurmaları başlangıç için iyi olur. Geliştiricilere devlet tarafında aslında bazı teşvikler var. Özellikle ODTÜ Atom tarafında. Mesela ODTÜ'de Atom diye bir oluşum var, duymuşsunuzdur mutlaka. Bu Atom'da çocuklara, kendi firmasını isteyen kişilere, daha doğrusu girişimcilere yer veriliyor, masaları veriliyor, odaları veriliyor, şirketleşebilme sürecinde olabilecek her türlü destek veriliyor. Bu bağlamda o kişiler orada hani çalışmaya başlayabiliyorlar. Fakat daha ileriki aşamasında bunu yatırımcılarla buluşması var. Hatta yatırımcılarla buluştuktan sonra devlet tarafından verilecek çeşitli, özellikle TÜBİTAK tarafından yanılmıyorsam verilen çeşitli özel destekler var. Bütün bunlarla hani şey yapılabiliyor. Şirketin hani ilerleme sürecinde bazı kaynaklar aktarılabiliyor. Devletin sağladığı oyunlar üzerine gerçekten aslında güzel destekler var. Fakat sorun şu, siz onlara başvurmak için bile belli bir süre harcamanız gerekiyor. Yani bir yerde çalışırken bunu yapmanız aslında bayağı zor. Öncelikle her şeyden kopup onun üzerine gidip ondan sonra bir şeyler alabiliyorsunuz. Ki hatta bazı yardımlarda da şöyle şeyler var. Önce harcamanız gerekiyor, daha sonra parasını alıyorsunuz. Ki bunlar indie geliştiriciler için gerçekten çok zor. Yani ben de bunun zorluklarını çok çektim. O yüzden zaten yani çok kolay olsa zaten ben de yapardım diyebilirim. Yani aslında evet destekler var, fakat dediğim gibi üzerine gitmek ve biraz da risk alıp kendi cebinden de biraz harcaman gerekiyor onları alabilmek için. Son zamanlarda devlet destekleri oldukça arttı. Özellikle Ekonomi Bakanlığı'nın desteği bayağı ciddi anlamda kendini gösteriyor. Fuarlar için bildiğim kadarıyla 300 bin liraya kadar bir bütçe açıyorlar. Onun dışında reklam için yine 500 bin liraya kadar bir bütçe açıyorlar. Bütün bunlar Türkiye'de tabii oyun sektörünün gelişmesi için iyi atılımlar. Fakat önce bir şirket olmalı insanlar. Yani hiçbir şirket kurmadan ilerlerlerse bu destekleri almaları çok mümkün görünmüyor. Bir şirket kurup en azından küçük ölçekli bu desteklere başvurabilirler. Bunlardan faydalanabilirler. Dünyadaki bütün global eventler gibi biz de bağımsız oyun yapımcılarını, geliştiricileri destekliyoruz. Bu yıl fuar alanında Türk ve dünyadan bağımsız oyun geliştiricilere ücretsiz yer verdik.
30 tane bağımsız oyun geliştiricisi gelip oyunlarını hem ziyaretçilere hem de profesyonellere sergilediler. Bu yıl yaptığımız yeni bir uygulama daha var. İçlerinden seçtiğimiz bu bize katılan bağımsız oyun geliştiricilerden 2 tanesi bir jüri tarafından seçildi. Onlar Berlin'de Quo Vadis'e yine ücretsiz olarak gidecekler. Orada standları olacak ve oyunlarını dünyaya gösterme fırsatı bulacaklar. Bir önceki nesilde 2010'da PlayStation 3 formatında bağımsız yapımlara oldukça fazla bir kendilerini geliştirmek üzere PlayStation Store üzerinden bir portal açtık ve buradan istedikleri bir şekilde tabii belli kriterler ölçüsünde, yani bu kriterler nedir? Yerli ve yabancı olarak konuşuyorum. PlayStation'ın öngörmüş olduğu birkaç tane yerine getirilmesi gereken husus vardır. Bu hususlar yerine getirildiği takdirde PlayStation Store sistemi üzerinden oyunlarınızı dağıtımını üstlenebiliyor. Oyun fiyatlarının yüksek olmasının birkaç sebebi var. Bunların en başında birincisi vergisel yük çok yüksek. Türkiye'ye giren oyunların birçoğu çok yüksek özel tüketim vergileri, lüks tüketim vergileri gibi vergilere maruz kalıyor. Ama daha da işin kötü tarafında, şimdi şöyle bir örnek vereceğim ben size. Bir ürün çok satılınca fiyatı daha aşağı düşmeye başlar. Sürümden kazanma gibi. Türkiye'de satış rakamları o kadar düşük ki, hani atıyorum 10.000 tane satan, 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 10.000 tane satan bir oyun aslında çok iyi satmış sayılıyor. Burada mesela Witcher 3 örneğini vereceğim. 10.000 taneye ulaştığında satışı Shield göndermişlerdi buradaki Türkiye'deki ofise. Daha sonra rakamları tabii ki de arttı. Satış rakamları daha da ileriye taşındı ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sayısı çok düşük olduğu için, orijinal satış sayısı çok düşük olduğu için bir kere ucuzlaması mümkün değil o noktada. İkinci tarafta bacakta vergi yükü çok yüksek. Bir üçüncü taraf ne yazık ki zorlayan taraflardan bir tanesi de ithalatçı firma ve dağıtıcıların çok yüksek kar marjları. Atıyorum teknoloji ürünlerinde %2, %3, %5 gibi karlar edilirken oyunlarda %25'in altında kar marjı oldu mu kesinlikle kabul edilebilir bir rakam gibi gözükmüyor. Türkiye'deki oyunculardan pek çoğu oyunlarını Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan böyle ülkelerden alıyorlar. Aslında yine orijinal oyun ama Türk vergi sisteminin içine dahil olmadığı için onlara çok daha ucuza geliyor. Gri market dediğimiz şey bu. Şimdi bunlar da Türkiye'nin satış rakamlarına değil, satın alındığı ülkenin satış rakamına yansıyor. Eğer bunlar Türkiye'de satılırsa aslında sayının çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı 45 bin 50 bin civarı satılan bir oyun aynı zamanda 45 bin 50 bin civarı da gri markette satılıyor. Yani pazar büyüklüğümüz temelde 2 katı. Bu da çok normal. Zaten nüfusumuz İngiltere, Almanya ile eşit. Hemen hemen aynı satış rakamlarına ulaşmamız için bir sebep yok. Ya bizim ülkemizde çok fazla alım gücü yok. Hani herkesin evine konsol giremiyor. PlayStation ve Xbox gibi. Oyuncuların çoğu o yüzden bilgisayar tercih ediyor. Çünkü hemen hemen hepimizin evine artık girmiş bir alet. Dolayısıyla daha çok böyle bilgisayar oyunlarına yöneliyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla en çok Türkiye'de oynanan oyunlar online oyunlar. Ve bir kitle var ki hiç başından kalkmıyor. Bazıları da herhalde bizim yaşlarımızdaki insanlar da günde en azından 1 saat falan oynamaya çalışıyorlar bizim gözlemlediğimiz. En kötü 1 saat oynamaya çalışıyorlar. Hani gamersa adam, hani yıllardır oyuncuysa kesinlikle günde 1 saat günde 1 saatini ayırıyor bu işe. Şimdi Türk oyuncuları ağırlıkta tabii ki de Türkiye için konuşursak özelinde PC oyuncusu diyebiliriz Türkiye pazarı için. Çünkü PC hemen hemen herkesin evinde olabilen düşük ya da yüksek konfigürasyonda bir sistem. Dolayısıyla free to play tarzı, MOBA tarzı oyunların da popüler olmasından mütevelli oyuncuların ağırlıkta PC oyunlarına kaydıklarını görmekteyiz. Yani eskiden flash oyunlar çok meşhurdu. Fakat browserların artık
günümüzde hatta masaüstü bilgisayarların şeyi biraz azalmaya başladı, popülerliği azalmaya başladı. Bu yüzden biraz mobile yönelim var. Şu dönemlerde mobilde oynanan oyunların oranı diğer platformlara göre daha da yükseldi. Ben de zaten tamamen mobil üzerinde ilerliyorum. Fakat Steam'de de hala çok fazla oyun oynayan kitle var. Ama bence Türk olarak Türkler biraz daha mobilde oyun oynamayı seviyoruz. Hatta biraz yaş ilerledikçe okey, tavla gibi oyunlar seviliyor. Yeni geliştiricilere öneri olarak yani bunu kaçırmamaları gerekiyor. Çünkü dijital bir dünyadayız ve artık hani perakende satışı da bittiği için hani en ufak bir şey bile yapsanız internette direkt yayınlayıp da bunu bir sürü insana ulaştırabiliyorsunuz. Bu yüzden yeni geliştiricilere tavsiyem ya kesinlikle yapın. Aklınızda bir fikir varsa deneyin, durmayın. Yani mutlaka geliştirme sürecine girin. İlerleyen dönemlerde zaten bir oyun batırırsınız, 2 oyun batırırsınız. Belki üçüncüde Angry Birds olursunuz. Çok dev bir oyun olabilirsiniz. Bastion olursunuz, belki Transistor olursunuz. Hiç fark etmez. Bu yüzden kesinlikle durmayın derim. Gerçekten seviyorsanız başlamanız gerekiyor. Keyif alıyorsanız. Yoksa benim çok tanıdığım var. İşte bilgisayar mühendisliği okuyan veya işte bu oyun sektörüne giren fakat yazılımı sevmedikleri için kısa süre sonra ya bırakıyorlar veya keyif almadıkları için güzel bir ürün çıkaramıyorlar. Bu zaten hayatın her anında geçerlidir. Bir işten keyif almıyorsanız güzel bir şey çıkarmanız çok zor. O yüzden keyif alıyorsanız üzerine gidebilirsiniz ve takım olarak çalışmak çok önemli. Yani indie geliştirici olabilirsiniz fakat bütün iş yükünü kendi üzerinize alırsanız altından kalkamayacağınız zorluklara girebiliyorsunuz. O yüzden paylaşabildiğiniz kadar, yardım alabildiğiniz kadar yardım alıp öyle ilerlemek her zaman daha yararlı olur. Eğer burada son bir cümle kurmama izin verseydiniz, ben yine size karanlığımı anlatırdım. İçimdeki benden korkardınız. Üzerimde kasvet bulutları, ölüm sessizliği var her yerde. Fakat kalkıyorum zor olsa da. Babaannemin sesini duyuyorum sanki orada. Dedemin bana aldığı top oynuyorum en yakın arkadaşımla. Zamansız gidişlere teslim oluyor ruhum. Ve birden gözlerim açılıyor. Yine buradayım.